Herkese merhabalar. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Hem topluluğumuzdan hem sosyal medyadan. Hande ile birlikte. Yani bayağı eğlenceli geçecek. Bize olacak. topluluk tarafında çalışan arkadaşımızın bazı kestiği yerler var. Bazıları naif sorularken bazıları bizi zorlayacak sorular. Hemen vakit kaybetmeden ben başlayalım istiyorum. Tabii ki. Bir kısmını sana veririm. Bir kısmını ben cevaplarım. Saat kısmı bende olur ya. İkinci kısım tahmini ne zaman gelir diye bir soru var. Bunun takribi biçtiğimiz takvimi 6 ay şeklinde. Lakin erken erişimde olduğumuz için neyin ne olacağı çok belli olmayan bir düzlemde ilerliyoruz. 6 ayda ikinci kısmın çıktığı senaryoda oynanışın daha uzun olduğu ve oynanış mekaniklerine daha önem verdiğimiz bir süreç söz konusu olacak. Şu anda köpeğimiz kafayı yedi. Rüya görüyor. O da çok heyecanlı ikinci kısmı. Çitlerin üzerinden vesaire atlama eklenecek mi? Bu aslında normalde bizde var olan bir mekanikti. Biz bunu kapattık olabildiğince. Bunun nedeni yaşanan bazı sıkıntıları engellemekti. Birazcık oyunun zevkinden kısmak zorunda kaldık bu noktada ama özetle dizaynın bize çizdiği yol bu şekilde oldu. İleride ne olacak? Evet olacak. Özellikle atla alakalı, atın sıçramalarıyla alakalı şu an her şeyi kapatmış durumdayız. Onun belli kısımlarda atlamasını sağlayacağımız bir akış söz konusu olacak. En yakın güncelleme ne zaman ve neler değişecek şeklinde bir soru var. O yine senlik soru ya. Rolü çalmak istemiyorum, ondan soruyorum. En yakın güncelleme aslında belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın. Böyle bir zaman aralığımız yok. Biz gündelik normalde çalışıyoruz. Fakat şu anda içerisinde bulunduğumuz şeyi aktarayım. Motor versiyonunu güncelledik. Unreal 5.3'teydik. 5.4'e geçtik. Ve optimizasyonla alakalı çok ciddi çalışmalarımız oldu. Orada %100 olmadan doğrudan paylaşmak istemediğimiz bir akış söz konusu. Fakat şöyle bir aksiyon alma ihtimalimiz var. Biraz nasıl denir, bir şeylerden çalıp ki bu özellikle çevrede var olan ağaçlarla bizim bazı NPC'ler bunlardan çalıp optimizasyonun daha iyi olduğu bir güncelleme yayınlamayı düşünüyoruz. Bu bizim için biraz test niteliğinde de olacak. Hem geri dönüşler nasıl olacak onu göreceğiz. Hem de ağaçlar ve o kastettiğimiz NPC'ler bize neye mal oluyor kısmını da genel olarak görmüş olacağız. Evet. Erzurum 1155 şeklinde bize bir şey yazmış. Erzurum'a çok yakınız aslında il olarak. Yani oyunumuz Ahlat'ta geçiyor. Kuzey batısı diyebiliriz Erzurum. Yani bize Erzurum versiyon 3, versiyon 4'te diyebilirsiniz. Neresinden baktığınıza bağlı olarak. Witcher Ertuğrul diye böyle fazla yukarıdan bir şey gelmiş. Ben bunu iltifat olarak alırım açıkçası. Atmosferi aslında istediğim yere çekmiş. Evet. Yani Witcher Ertuğrul sonunda 3 yok. En azından Witcher'ın ilk oyunu olarak nitelendirilirse gayet gurur verici. Ama çok yolumuz var. Cami var mı demiş biri. Bir duralım istersen, poz yapalım. Çok şey yapıyorlar mı? Tamam. Camimiz aslında var. Kilisemiz de var. Saint Pierre Kilisemiz var. Habibin Neccar Camisi var Antakya'da. Ondan sonra Rum Kilisesi de var. Halep'te camimiz Halep'te var. bayağı camimiz var, bayağı kilisemiz var. Antakya'da da cami ve kilisemiz var. Ama Ahlat'ta sanırsam sadece kumbetimiz var. Ahlat'ta bizim camimiz yok. Çünkü zaten orada göçebe Türkleri Aynen. anlatıyoruz. Hani doğrudan yerleşik bir camiden ziyade daha çadırlarımız, yörüklerimiz bunlar söz konusu. Oyunun tam sürümü gelince erken erişimde alanlar bedava mı olacak yoksa ücret verecek miyiz? Şöyle, erken erişim satın aldıktan sonra full sürümde direkt oynayabileceksiniz. Yani ekstra bir ücret vermenize gerek yok. Yani sadece bir defa para veriyorsunuz, o kadar. Xbox'a geliyor mu? Full sürümü hallettikten sonra PlayStation'la Xbox çalışmaları başlatacağız. Onları en kısa sürede, yani önümüzdeki yıl, yani tahmini en iyi ihtimal Xbox ve PlayStation'a çıkmaya başlayacağız. Buradan şeyi de söyleyebiliriz. Steam'e de çıkışımız aynı zamanda olmuş olacak. Saz olmadığı için ilgimi çekmedi dedi. Sazımız vardı sanki ama ya. Cami var. Cami gelebiliriz. Oyun gerçekten çok güzel ama koşu animasyonu değiştirmeli. Bana göre diğer oyunlara göre çok tuhaf kalmış. Olabilir. Güzel bir geri bildirim. Lokomosyonda biz Advanced Locomotion System adında eski bir plugin kullanıyoruz. Açık kaynak kodlu bir plugin. Ekibin de tabii belli bir seviyede, belli bir sınırda olmasından dolayı bazı şeyleri hazır kullanmamız gerekiyor. Burada da olabildiğince modifiye edip kendimize uyarlamaya çalışıp kullandığımız bir sistem söz konusu. Belki bundan birkaç sene öncesine kadar iyi görünebilen bir sistemken şu anda garip duruyor olabilir. Daha geliştirmeye çalışıyoruz. Devam. Kesmeye gerek yok. Afganistan, Pakistan, Mısır pazarını yapıyorsa tutar. Hayır, sadece oralara yapmıyoruz. Yani aynen. Aslında hedefimiz bütün dünya. Evet, her bir alanda
farklı yerlere farklı pazarlama ya da farklı sunuş şekillerimiz var. Buralarda bizim hedefimizde. Tüm bu büyük oyun ya da bilgisayar oyunu yapanların aksine oraları arka planda tutmuyoruz ya da Türkiye'yi arka planda tutmuyoruz. Hepsi bizim için aynı seviyede. Kulvarları farklı. 2005'te oynadığım oyunların grafiği daha iyiydi. Yani hani bu abartılı bir şey. Tabii ki yeni şu anki AAA oyunlarla yarışamaz durumdayız. Tabii. Böyle bir durum yok ama 2005 dediğinizde işte Zaten hatırladığım Prince of Persia var. Two Thrones. Efendim en iyi grafikleri olan ne vardır? Call of Duty Modern Warfare çıkmış mıydı? Hatırlamıyorum. Yani onlarla kıyaslayınca bir kere teknolojik olarak imkansız bir durumdan söz ediyoruz. bir de kişi sayısı olaraktan da imkansız. Biz 10 kişi bile değiliz Art ekibinde. Bunun oyuncular nezdinde çok bir önemi olmaz. Ama hani söylenen şeyin teknik olarak imkansız olduğuyla alakalı bir şey söyleyebilirim. Nasıl görmek istenildiği ile alakalı bir durum söz konusu. Grafiklerde de olabildiğince çağımızı yakalamaya çalışıyoruz diyelim. Amazing soundtrack. Müziklerimizi Selman Özkeçeci yapıyor sağ olsun. In-house, yani biz kendi içimizde yapıyoruz. Herhangi bir dışarıdan bir prodüksiyon yok. Tamamıyla el emeği, göz nuru diyebiliriz bu noktada. Evet, bayağı hoştu. Evet. Doğru düzgün Türkçe İngilizce çevirmen tutmaları lazım. Metinler çok yanlış. Bu konuda zaten bir çalışmamız var. Yani bir sonraki update'te zaten bütün çeviriler hallolmuş olacak. İnşallah sıkıntısız, belasız bir şekilde her şey düzgün olacak. Yani o kadar çeviri sıkıntıları var mı? Ben bir şey diyemiyorum. Mountain Blade serisi hatırlayalım. Oyun elbette eksikleri olacak. Geliştirirse iyi puanlar alır. Yaratıcı fikir. Eyvallah, teşekkür ederiz. Yani olumlu geri dönüşler bize motivasyon veriyor. Olumsuz geri dönüşler de bize feedback veriyor. Daha iyi gelişebilmemiz adına. Abi neden ya? Yani böyle geniş duygulu bir hikaye yapacaksan en önemli şeylerden biri grafik. Gaza gelip bir ay sonra çıkaracağınıza uğraşın 2 yıl sonra uğraşın 2 yıl sonra çıkarın. Bunu kim oynar? CCC tayfa dışında. En önemli şeylerden biri grafik. Grafik tabii ki kendi klasmanımızda geldiğimiz bir noktası var. En iyi grafikler değil. Ama sonuçta bir şeyleri geriden getirdiğimizi varsayarsak, yani işte Witcher'la kıyaslanıyoruz atıyorum. Biz Witcher 1'i şu anda yapıyorsak Witcher 1 ile kıyasladığımızda grafiklerimiz Witcher 1'den daha iyi. İşte Witcher 1 seviyesinde bir oynanışla, Witcher 1 seviyesinde bir hikayeyle ilerleyip, başlayıp daha doğrusu 2'ye doğru ilerliyoruz. Bakalım nasipse 3'e doğru da kafa atmaya çalışacağız yıllar içerisinde. Burada önemli olan gelişmeye devam etmek, olumsuz yorumlarla birlikte. Gaza gelip bir ay sonra çıkaracağınıza kısmı da sanıyorum bu herhalde biz trailer'ı çıkarmadan önce miydi bilmiyorum nereden kesit. Ama şöyle, burada erken erişime çıkmamızın bazı nedenleri var. Nedenlerinden biri de bu arada. Şimdi böyle geri dönüşler almadığımız sürece biz ne güzel oyun, işte çok iyi yaptık, en iyi yaptık diye ilerlemeye devam ederiz. Güzel güzel dayak yiyeceğiz ki hani biz de ulan hadi daha çok çalışalım, daha çok hemen şu güncellemeyi yayınlayalım diye perçinleneceğiz. Onun dışında da şeyi görmüş olduk. Hani oyuncu kitlesinin belli bir acımasızlığı var. Onun daha da acımasız olduğunu, eğer erken erişime çıkmış olmasaydık, Türkiye'de daha acımasız olduğunu, erken erişime çıkmış olmasaydık göremeyecektik. Bu manada da bence güzel oldu ve gerçekten değişik kitlelerden oynayanlar oldu. Bu iki köpek aklı olsaydı oynardı herhalde. Ama Gamescom'da özellikle aldığımız geri dönüşler bu konuda çok olumluydu. Orada yabancı ağırlıklı insanların hem orada deneyimleyip bize bulundukları geri bildirimler, hem de sonrasında satın aldıkları ve bazı Twitch yayıncılarının, işte YouTuber'ların oynadıklarından sonra yaptıkları yorumları görünce de insan diyor ki bunlar da olumlu yorum yapıyor. Yani bunun bir sonu yok aslında. O yüzden erken erişime çıkmaktan pişman değiliz. Buyur. Tövbe estağfurullah, gözlerim kanadı, bu nasıl grafik? Tamam, büyük stüdyo değilseniz de yani şu grafiklerin 3-4 katı iyi grafiği çıkaran indie oyunlar var. Hiç mi makyaj falan yapalım demediniz mi hazır asetlere? Tüh. Kadın. 3D'ci olacaksınız bir de. Bu ne? Ne biçim oyun yapıyorsunuz ya? Şimdi hazır asetlere konu gelirken Evet. açıkçası hangi asetlere bakıp da hazır aset diyorsunuz çok merak ediyorum. Eğer daha taşsa o zaman tamam, onlara hazır aset zaten. Ki onları zaten hazır aset kullanmamız gerekiyor. Ama mesela karakter, kıyafetler vesaire hepimiz kendi ellerimizle yaptık. Hatta karakter sanatçılarımız da var. Yani onun üstündeki detaylar bile, her şeyi kendi kültürümüzden vermek için bayağı araştırdık, uğraştık. Konsept art yaptık. Sonra onu modelledik. Ya mesela otağlar bile hepimiz, ya otağları ben mesela kendim yaptım. Otağları mesela üstündeki detaylara kadar hepsini araştıraraktan yaptım. Mesela Alplerin kıyafetleri
olsun. Ufak tefek proplar olur. Onlar mesela hazır aset. Ki mesela atıyorum tahta var. Tahtaya sıfırdan yapmamıza gerek yok. Çünkü onun atıyorum hazırı var ve aynı şekilde olacak zaten. Ki kendi yaptığımız tahta asetleri var. Tabii o da var. Hani belli başlı yerlerde şöyle unik olan şeyleri zaten kendimiz modelledik. Kendimiz modellemek zorundayız. Ki markette zaten Türk kültürüne ait hazır aset de yok. Tabii. Yani böyle bir şey söz konusu değil ve hazır aset kullanımını da sanıyorum ayıplamamış aslında oradaki kişi. Hani niye makyaj yapmadınız, niye üstünde oynamadınız gibi bir şey söylemiş. Yani dağa taşa makyaj yapmanın çok bir manası yok ki yaptık bu arada. Çünkü bizim bir renk paletimiz de var. O renk paletine uydurmak için bazı değişiklikler yaptık. Ağaçları optimize ettik. Olduğu gibi kullanmadık. Ama neticede hazır kullandığımız asetler genelde doğaya ait asetler oldu. Özetle grafiklerin çok kötü olduğunu düşünmüyoruz seviyesinde, bizim gibi bir ekip seviyesinde, ama bu bir bahane değil. Daha iyiye, daha ileriye götüreceğiz. Götürmek zorundayız yani. Hatta şu an zaten arkadaşımdan sonra atıyorum bu ufak tefek proplar, onları mesela alıp üstüne daha da makyaj atacağız mesela. Onlar daha da süslenecek, püslenecek şimdi. Üstüne böyle Türk simgeleri gelecek. Bir de tabii işin ışık boyutu var. Şimdi oyunu hep gece gördünüz. Gündüz gördüğünüzde arada yaklaşık 2-3 kat fark oluyor. Bizimki biraz tabii konseptin, oradaki senaryonun gereği, getirisi bir gece şeyimiz var, görüntümüz. Mesela Wukong'da gece var mı bilmiyorum ya da akşam görüntüsü, ama inanılmaz bir ışıklandırma, inanılmaz bir grafik var ve her yer aydınlık. Yani daha doğrusu gölgeyle ışığın kontrastını çok güzel kullanıyorlar. Bizde o güneş şeyi yok. Bizim onu kullanabilmemiz için gecedeki alevlerimizi, ateşlerimizi güzel kullanabilmemiz lazım. Yani karanlığın içerisindeki alevlerin verdiği aydınlığı, o konuda bence büyük bir eksiğimiz var ve bunun üstüne hala çalışıyoruz. Uygun fiyattan çıkarsa alır, destek veririz. Grafiklerden ziyade animasyonlarda bir olmamışlık var. Kaliteli bir oyun beklemek. AAA diyelim. Yani AAA kaliteli bir oyun beklemek yapımcılara haksızlık olur. Ama özellikle karakterlerin hareketlerinde karakter yürümüyor, dünya hareket ediyor hissi biraz göze batıyor bence. Eyvallah. Güzel bir geri bildirim. Aslında az önce söylediğimiz bu hareket Advanced Locomotion System mevzusuyla paralellik gösteriyor. Tekrara düşmemek gerekirse teşekkür ederiz. Daha üstüne uğraşacağız. Eleştiriye şöyle bir bakıyorum. Sanki adamlar Rockstar'da milyon dolarlık bütçeleri vardı da bu oyunu yapmışlar gibi davranıyorsunuz. Gerçekten bizim kadar bizi gömen kimse yok. Yapan herkesin ellerine sağlık. Çıkınca oynarız, kötüyse o zaman eleştiririz. Şimdi gayet güzel duruyor. Eyvallah. Teşekkür ederiz. TRT yapmış gibi bir oyun. Ne diyelim? Bilemedim. Yok, TRT ile herhangi bir bağımız yok. Gibisine de gelirsek yaptıklarında görürüz. Onlar bizim gibi mi yapıyor, nasıl oluyor onu bilmiyoruz. Animasyon rezilliğine bak. Motion Capture'a paranız yoksa oyun yapmayın. Hazır asetlerle rezillik yaratmayın. Cevap vermek ister misin? Sen ver, daha güzel. Yani şöyle, buradaki algı biraz tabii ki Türkiye'de çok karşılaştığımız bir algı. Böyle bir şey var, abi niye yapıyorsunuz, yapmayın algısı. Bunun biraz şeyden geldiğini düşünüyorum. Hani sizden olan bir arkadaşınız ya da bir tanıdığınız ya da bazen videoda izlediğinizde hani birisi saçma sapan bir şey yapar ve günümüz tabiriyle cringe olursunuz ya. Biraz onunla alakalı. Yani bizim adımıza utanma gibi bir şey hissediyorum ben burada. Sanki böyle AAA oyunlar dünyada herkes yapıyor ve Türkler böyle kötü oyun yapınca ben utanıyorum gibi bir şeyle, psikolojiyle abi böyle yapacaksanız yapmayın gibi bir algı söz konusu. Burada unsur şu, yapmadan yapılamıyor. Yani bununla da çok paralellik gösteriyor. Eğer bütçeniz yetmiyorsa böyle bir işe kalkışmayın. İşte pixel art platformer bir oyun yapın. İyi de biz bu oyunları yaparken bugün yapıyor olduğumuz oyunun tecrübesini kazanamıyoruz. Ya da o tarz oyunlardan aldığımız gelirlerle çok büyük sürprizler olmazsa bir birikim de elde edemiyoruz. En fazla aynı 2D platformer'ın ikincisini ya da bir tık üstünü çıkarabiliyoruz. Böyle bir şeye cesaret etmemiz gerekiyor ki, Çin'i düşünün. Yani Black Myth Wukong tek bir oyun gibi görünüyor şu an ama ona gelene kadar kaç tane Çinli oyun geldi, gitti, yapıldı, kimisi battı. O yüzden bu tarz şeyler yapılmadan olmuyor bunlar. Bizden rol çalıyor bunlar. Bizden çok bunları izleyecekler ya. Velhasılı kelam burada animasyonları motion capture yapamıyoruz diye oyun yapmamalıyız gibi bir algı çok yanlış bir algı ve motion capture yapsak bile bu sefer şunu yapamıyorsunuz yapmayın diye söylenecek bir unsur söz konusu. Yani burada psikolojik bir savaş var. Bunun dışında animasyonlarımız motion capture olacak. Hani bu konuda bir bahane sunmak gibi düşünmeyin. Animasyonlarımız
çok daha iyi olmalı. Yani bu işin diğer tarafı. Açıklamaya çalıştığım taraf başka. Bizim oyunun animasyonlar tarafındaki nedeni, yetersizliği, kusurları kısmı başka. O konu üstünde çalışmaya devam ediyoruz. Assassin's Creed kodunu dümdüz kopyalayıp yapıştırmışlar gibi. Boklamak için yazmıyorum ama bende ilk uyandırdığı izlenim bu oldu. Açıkçası bu bir iltifat gibi. Yani sonuçta Assassin's Creed'e benzeyen bir oyun yapıyorsan ya, Assassin's Creed iyi bir oyun. Şöyle, bu tarz söylemlerin hepsi aslında bize bir iltifat gibi geliyor. Ama karşı tarafı da uyuz etmeyelim şimdi. Hani öyleymişiz gibi bir algımız yok. Sadece şu, Assassin's Creed'den herhangi bir kod çaldığımız yok. Öyle bir şey mümkün değil. Olsa zaten kafamızda ve çalarlar. Hayır, saçmalık da bir de şimdi. Onlar Unreal'de yapıyor oyunu. Biz Unreal'da yapıyoruz. Ne alaka yani? Niye alıp şey yapalım? Uğraşalım böyle bir şeyle. Kodundan kastı herhalde dizaynı onu kastediyorlar diye tahmin ediyorum. Ve köpekler kafayı yedi. Ama genel olarak teşekkür ederiz diyebilirim ben. 2007'de çıkan Türk yapımı Crysis'in grafikleri, mekanikleri, Türkçe dublajlı oynanış hikayesi. Her şey daha iyi. Taş devri oyunu olmuş bu. Yani okuyamadım. şimdi, bu arada ben yarın Mısırlıyım, kusura bakmayın. Bazen ben okurken hatalar yapıyorum. Crysis ilk çıktığında yani büyülenmiştik. Yani Türk oyuncuları için, bizim yaşımızdaki genç oyuncular için bir rüya gibiydi. Yerli bir yapım değildi aslında. Yani Türk yapımı dediğiniz başındaki ağabeylerimiz Türktü tabii. Ama sonuç olarak yurt dışı menşeili ve tamamına yakınının yabancı uzmanlar olduğu bir yapımdı. Neticede de AAA bir oyundu. Şimdi AAA bir oyunun 2007'de yapılmasının bir farkı olmuyor. Şöyle düşünün. 2024'te yapılan 2D pixel art bir oyun da 2024'te yapılıyor. Bu şekilde olmaz ki. Çok iyi. Bırak oğlum, bırak bu enerjiyle bırak. Allah Allah. Tam ortada yani. Hani şurada da değil, orada da değil. Vallahi kıyamıyorum da, ne bileyim. O cidden manyak. Handem ya. Mission complete. Bizim oyun da şimdi mukayese edersek AAA bir oyun değil. O yüzden AAA bir oyunda beklediklerinizin hepsini bulamayabilirsiniz. Ama yine de bazı kıyasların ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. Fakat yine bir bahane değil. Olabildiğince en azından Crysis kadar ya da Crysis'ten daha iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz diye. Konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Oyun yapıyorsunuz, dönem işini yaparken keşke biraz daha özen gösterseniz. Şu oyunun referans noktasını nasıl saçma TRT dizisi olaraktan alabilirsiniz. Minyatürlere baktığında Türklerin böyle simsiyah kıyafetini giymediğini görürdünüz. Ya şu an oyun çıktı aslında. Şu an Alper'in kıyafetleri aslında rengarenk. Burada bir şey var bu arada, fotoğrafla. Aynen. Hatta ben buna cevap Şöyle yazmıştım ama altta buraya arkadaşımız kesmiş koymuş yine. Şöyle, zaten biz atıyorum TRT'yi referans almıyoruz. Sonuçta tarihi bir oyun yaptığımız için ben direkt internete gidip makaleler okuyorum. Atıyorum hangi fotoğraflar çıktığını ya da hangi resimler kullanıldığını hepsini araştırıyorum. Ayrıca de biz tarihçilerle çalışıyoruz. Ulukay'ın Ertuğrul yazıyoruz ya. İnternetine yazdığınız zaman Ulukay'ın kelimesi, yani Göktürkçe kelimesi bile daha farklı. Ama bir profesörle çalıştığınız zaman mesela o size daha doğru Göktürkçeyi veriyor. Ki bütün bunları özenle bakıyoruz. Çünkü dönem tarihi bir oyun yaptığı için ben tarihi ve Türk kültürünü yansıtmak istiyorum. Ve o yüzden şu an bizim oyunumuzda aslında Alplerin kıyafeti rengarenk, gördüğünüz gibi. Tarihi noktaları da doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Ki bir sonraki haritada aslında gördüğümüz zaman, yani Halep'e, Antakya'ya falan gittiğimiz zaman orada da şehrin tarihi dokusunu vermeye çalıştım. Ve şehri aslında gezdiğiniz zaman o dönemki şehri geziyor olacaksın. Yani bütün sokakları vesaire neredeyse aynı yapmaya çalıştım. Hatta aynı oldu neredeyse. Antakya'da da aynı şekilde, Halep'te de aynı şekilde. Ahlat'ta biraz böyle obo tarzında olduğu için orada biraz kendime kafama göre yerleştirdim. Level design'ı o ayrı da. Ama mesela çadırların dokusu bile tarihte nasılsa onu böyle kopyalamaya çalıştım. Kullanılan Türkçe o kadar rahatsızlık verici ki oyunun Witcher'ın kötü bir kopyası olduğunu ikinci izleyişimde fark ettim. Diriliş ve devamındaki rezil işler bir kesimin tarih anlayışını tamamen AKP'lileştirilmiş görünüyor. Türkiye dair ne kaldıysa AKP'lilikten arındırmak şart. İdeolojik bir yorum. O yüzden çok fazla yorumlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama yüzeysel olarak Diriliş Ertuğrul'un Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri olduğunu, hatta hala dünyada izlendiğini ve oyunumuzun herhangi bir partiye ait olmadığını, tüm Türkiye'ye ait olduğunu yüzeysel olarak söyleyebilirim. Witcher'ın kötü bir kopyası olduğunu ikinci izleyişte
Türkçe fark etmekle kullanılan Türkçenin verdiği rahatsızlık arasında bir korelasyon yok. Ama Witcher'ın kopyası olmadığımızı da söyleyebilirim. Tabii ki referans aldığımız şeyler var. Özetle çok da dikkate alınacak bir yorum gibi gelmedi bana. Ve bitti. Bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım cevaplarımız tatmin edici olmuştur. Bununla birlikte farklı bir konudan da bahsetmiş olayım. Güncellemelerimizi her gün almaya çalışıyoruz, her gün göndermeye çalışıyoruz. Fakat bununla birlikte yani topluluğa yazdığımız, topluluğa haber verdiğimiz şeylerin dışında bunları sosyal medyada da duyurmayı hedefliyoruz artık. Bunun için bu tarz videoların devamı gelecek ve soru cevabın dışında da bazı devlog tadında bazen işte böyle ortamını bulduğumuzda ofisimizde, bulamadığımızda evimizde çekeceğimiz videolarla insanları, herkesi hem takip edenleri, hem sevenleri, hem sevmeyenleri, nefret edenleri, herkesi bilgilendireceğiz. Amacımız da işimizin başında olduğumuzu, ne kadar uğraştığımızı, neyi ne kadar yapabildiğimizi göstermek olacak. Bizi takip etmeyi bırakmayın diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bir yere atladık mı? Ya bazı verdiğim cevapları beğenmedim. Köpekler çok dikkatimi dağıttı. Sanki yani neyse. İstersen beğenmediğin şeyi tekrar çekelim. Yok. Zaten nereden bulacağım da şey yapacağım. Güneş de Ama bak gidiyor. çok bir şey yok. Güneş de gidiyor güneş. Şu an zaten iyi daha var. Ya birini Hangisini mesela? birine ikisine eklemese de bir şey Yani bu. olmaz. Sen bunu cevap istersen bunu tekrar çekelim. Buydu da Tamam gel. Tekrar çekelim.